Selamın aleyküm. Allah dostları. Menkıbeler kitabına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine zamanı ve mekanı aşan bir hikayeye yolculuk edeceğiz. Bu sadece bir hikaye değil. Bir gönül penceresi, bir iç sesin yankısı. Her hikayede bir ders, her cümlede bir iz saklı. Belki bugün dinleyeceğiniz menkıbe size tanıdık gelecek. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden dokunacak yüreğinize. Kulaklığınızı takın, gözlerinizi kapatın ve bırakın bu hikaye sizi olduğunuz yerden alıp bambaşka diyarlara götürsün. Çünkü anlatacaklarımız sadece bir hikaye değil. Yürekten, yüreğe bir yolculuk. Hazırsanız, Menkıbeler kitabının yeni sayfası açılıyor. Doğu'nun kadim şehirlerinden birinde, pazarın kalabalığıyla iç içe geçmiş, dürüstlüğüyle tanınan bir tüccar yaşardı. Adı İhsan idi. Cebinde çok parası yoktu belki ama gönlü zengin, güzel ahlaklı, cömert biriydi. Öyle ki onu tanıyan herkes, iki lafın belini kırmadan önce onun adını hayırla anar, hürmetle selam verirmiş. Dükkanı, kahve ve baharat kokularıyla dolardı. Bu koku o sokaktan geçen herkesin burnuna değil, yüreğine dokunurdu. Daha içeri adım atmadan İhsan güler yüzüyle karşılar, insanın içine huzur yayılırdı. İhsan'ın bir ailesi yoktu. Ama babacan tavrı sayesinde birçok kişiye babalık etmiş, birçok yoksulun derdine derman olmuştu. Bir gün pazarda, elinde bayat ekmekle dolanıp dükkanlardan iş isteyen, zayıf bir delikanlıya rastladı. Adı Harun idi. İhsan, kim olduğunu sormadı. Hangi soydan, hangi şehirden geldiği umurunda bile değildi. Delikanlının gözündeki çaresizlik, İhsan için yeterli olmuştu. Yılların verdiği tecrübeyle delikanlının, dürüst ve güvenilir biri olduğunu hemen anlamıştı. O anda kararını verdi. Bu gence yalnızca iş vermeyecek, aynı zamanda ona bir hayat da sunacaktı. Evladı gibi bağrına basacak. Hem merhametini hem de evini de paylaşacaktı. Sadakat ve ticaret. Harun, bu iki değeri İhsan'ın yanında öğrendi. Onunla birlikte yollara düştü. Adeta gölgesi gibi hep yanı başındaydı. Yıllar geçtikçe İhsan, Harun'daki değişimi görüyor ve onu izliyordu. Harun büyümüştü. İçinde, kendi yoluna çıkma arzusu yeşermeye başladı. İhsan bunu fark etti. Oğlunu sessizce destekledi. Yıllarca biriktirdiği emeğin karşılığı olan parayı ona verdi. Ve vakur bir sesle şöyle dedi: "Evlat, her fidan bir gün kendi toprağını ister." Harun, hayal ve kararlılıkla yeni bir şehre doğru yola çıktı. Yol zorluydu ama yılmadı. Varır varmaz işe koyuldu. Küçük bir oda kiraladı. Pazarı gözlemledi. Ardından Harun'un dükkanı adını verdiği mütevazı bir mağaza açtı. Her şey büyük bir hayalin izlerini taşıyordu. Bir gün nadir bir parfüm arayan genç bir kadın kapıdan içeri girdi. Konuşması yumuşak, bakışları derindi. Harun genç kadına hayran kaldı. Belli bir süre geçti. Genç kadının babasıyla tanıştıktan sonra onun ahlakından etkilenen aile evet dedi. Harun onunla evlendi ve o genç kadın iyi kalpli, erdemli bir eş oldu. Harun'un yaşamı eşiyle paylaştığı sade ama içten bir huzurla anlam kazandı. Sessiz bir gecede eşi ona hamile olduğunu söylediğinde yıldızlara baktı. İçinde tarif edilemez bir mutluluk belirdi. "Umarım İhsan babam gibi ben de sana hak ettiğin sevgiyi ve ilgiyi gösterebilirim inşallah," dedi. Bu süreçte büyük bir ticaret fırsatı kapısını çaldı. Şam diyarlarına giden bir kervan. İçinde daha önce hiç satmadığı mallar vardı. İpek, öd ağacı ve nadide ballar. Bu ticaret, küçük dükkanını büyütüp onu büyük tüccarlar arasına sokabilecek kadar karlıydı. Ancak yolculuk en az 2 ay, belki daha uzun sürecekti. O gece eşiyle bir kez daha oturup konuştu. Eşinin elini kendi avucunun içine alarak şöyle dedi: "Senin ellerine altınlarımı, paramı ve evladımızı emanet bırakıyorum. Söz veriyorum, en geç 3 ay içinde döneceğim." Kadının gözleri dolu doluydu. Zoraki bir gülümsemeyle Harun'u evin kapısında uğurlarken elini kalbinin üzerine koydu.
Harun, eşinin karnına dokundu. Eğer oğlum olursa, adını İhsan koy. Çünkü beni o büyüttü, bana sahip çıktı dedi. Ve o sabah kervan yola çıktı. Harun uzaklara gitti. 1 ay geçti. Sonra 2, sonra 3. Ama yolculuk adeta kum gibiydi. Tam dönüş yolunu bulduğunda yeni bir ticaret fırsatı onu başka bir şehre sürüklüyor. Yeni bir anlaşma, adı bile duyulmamış başka bir diyar beliriyordu karşısında. Ticaret karlıydı. Başarı baştan çıkarıcıydı. Gittiği her şehirde insanlar ona hayranlıkla yaklaşıyor. Daha fazla iş ortaklığı öneriyor. Övgüler yağdırıyordu. Gün geldi. Geceleri kimlerin yolunu gözlediğini bile unutmaya başladı. Evi neredeydi artık? Bir sahil kentinde, deniz gibi çekici ve gizemli bir kadınla tanıştı. Bu kadın konuşmayı sanat gibi işliyor. Kelimeleri ince ince örüyordu. Tıpkı Harun'un kumaşları seçerken gösterdiği özen gibi. Kalbindeki boşluk, özlemle birleşti. Kendini onun cazibesine kaptırdı ve evlendi. Yeni bir hayat kurdu kendine. Ama Harun bilmiyordu. Her yeni adımı, onu söz verdiği o kapıdan biraz daha uzaklaştırıyordu. 3 aydan fazla kalmam demişti. Ama aylar geçiyordu. Ayrıldığı o gece, eşi küçük bir seccadenin üstünde oturmuştu. Ellerinde Harun'un bıraktığı parayı tutuyor. Onu kalbine bastırıyordu. Hırsla değil, kaygıyla. Harun'dan geriye kalan tek şey oydu. Günler geçtikçe karnı büyüyor. Onunla birlikte özlem de derinleşiyordu. Her akşam pencerenin önüne oturuyor. Ufku seyrediyor. Yollarda kaybolmuş bir vaadin izini arıyordu. Yine de inanıyordu. Çünkü Harun dürüst bir adamdı. Bir sebep olmadan dönmemesi mümkün değildi. Fakat içten içe şunu da biliyordu. Hayat, hak edene her zaman hak ettiğini sunmuyordu. Kalbinden sessizce şöyle mırıldanıyordu. Allah'ım, onu güzel bir dönüşle bana kavuştur. Ya da beni sabredenlerden eyle. 9. ay gelip çattığında, pencereleri zorlayan rüzgarlarla birlikte sancısı başladı. Ve o gece, Harun'un yokluğunda bir çocuk dünyaya geldi. Güçlü bir çığlıkla doğan bir erkek çocuktu. Sanki varlığını bu dünyaya kesin bir inançla haykırıyordu. Annesi gözlerine baktı, kucağına aldı ve fısıldadı. Sana İhsan adını vereceğim. Tıpkı babanın vasiyet ettiği gibi. İhsan annesinin kollarında büyüdü. Her gece onun için bir masal uyduruyor. Tatlı, dürüst bir tüccar olan babası Harun'un hikayesini anlatıyordu. Ticaret için yollara düşmüş bir baba, yolunu kaybediyor. Ama eninde sonunda ailesine dönüyordu. Bir kadının tek başına çocuk yetiştirmesi kolay değildi. Elinde yalnızca Allah'a olan inancı ve kayıp bir adamın silinmeyen anıları vardı. Fakat bir an bile geri adım atmadı. Elindeki az miktarda olan altınlarını sattı. Oğlunun beslenmesini, eğitimini sağladı. Evin bir köşesine küçük bir kapı açtı. El işiyle kıyafet dikti. Emeğiyle onurlu bir kazanç elde etti. İhsan ise farklı bir çocuktu. Oyundan çok annesinin yanına oturmayı severdi. Babasını sorardı. Doğduğu şehri merak ederdi. Kaybolmak kelimesinin anlamını öğrenmek isterdi. 7 yaşına geldiğinde soruları daha da derinleşmeye başladı. Küçük İhsan'ın annesini şaşırtan soruları vardı. Anne, neden insanlar fakirlere küçümseyerek bakıyor? Neden bazıları pazarda yalan yere yemin ediyor? Bu insanları durduracak bir adam yok mu? Annesi tebessüm eder, başını okşar ve şöyle derdi. Bir gün o adam sen olacaksın, inşallah. Önce mahalle mektebine gitti, sonra okula. Fıkıh, dil ve matematikte üstün başarı gösterdi. Hocaları onun sadece ezberlemediğini, konuları kavrayıp olgun bir akılla tartıştığını söylüyor. Zekasına hayran kalıyorlardı. Babasıyla hiç tanışmamıştı. Ama annesinin kelimeleriyle çizdiği Harun'un portresi, onun kalbinde bir rehber olmuştu. "Baban nerede?" diye sorulduğunda, kendinden emin bir sesle cevap verirdi. O, Allah'ın ilminde bir yolculukta. 16 yaşına geldiğinde, kadının yanında kadılık eğitimine başladı. Hızlı kavrayışı,
İsabetli yorumları kısa sürede dikkat çekti. İnsanlar artık ona Hoca İhsan diyordu. Yıllar içinde bu ünvan, onunla birlikte büyümeye başladı. Artık herkes ona Adil İhsan diyordu. Genç yaşına rağmen, oturduğu mecliste öyle bir vakar vardı ki, bu hal, yaşından gelen tecrübe eksikliğini bile gölgede bırakıyordu. Konuşmadan önce dinlemeyi bilirdi. Hüküm vermeden önce delil isterdi. Ve karar verdiğinde, taraflar kaybetmiş bile olsa adaletine razı olurdu. Yine de içinde, tarif etmekte zorlandığı bir boşluk taşıyordu. Bu eksiklik, ancak pazarda çocuklarıyla gezen babaları gördüğünde ya da cuma namazında, yaşlı bir adamı oğlunun yanında sessizce otururken izlediğinde ortaya çıkardı. O anlarda kalbinin içinde, sessiz ama sarsıcı bir yankı duyulurdu. Her akşam annesinin yanına gider, elini öperdi. "Anne, sen olmasaydın ben ne yapardım?" derdi sesi sevgiyle titreyerek. Annesi, gözleri dolu dolu ama huzurla karşılık verirdi. "Hayır evladım, sen Allah'ın bir armağanısın. Ben sadece yolunu açtım. Ama yürümeyi sen öğrendin." İhsan, babasız büyümüş olabilirdi. Ama annesi ona her zaman değerli olduğunu hissettirirdi. Artık tüm şehir onu tanıyor ve saygı duyuyordu. Korkudan değil, çünkü o kimseyi kandırmaz, eğrilmez, doğruluktan sapmazdı. Yıllar, bulutlar gibi akıp geçmişti. Şekilleri değişse de yön hep aynıydı. Uzaklara. Harun, bir zamanlar gençliğin taşkın coşkusuyla dolu bir adamken, şimdi sakallarına düşen aklarla, sesi titreyip boğulan, adı bir zamanlar yankılanan yabancı pazarlarda artık suskun bir silüete dönüşen yaşlı bir adamdı. Başlangıçta yeni şehirler onu büyülüyordu. Yüksek kuleler, kalabalık pazarlar, kadın meclisleri, anlaşmalar, bitmeyen yolculuklar. Ama yıllar geçtikçe, daha önce fark etmediği bir şey görünür hale geldi. Yalnızlık. Güzelliğiyle büyüleyen ikinci eşi bile, onun sessizliğini anlayamıyordu. Harun içine kapanık bir hayat yaşıyor. Onun sırtında taşıdığı yükün, vebalinin altında ezildiğini görüyordu. Boşluğa bakarken dalıp gitmişti. Herkes onu başarılı bir tüccar olarak övüyordu. Ama geceleri odasına döndüğünde başarıyı değil, boş bir sandalye görüyordu. O sandalyede, hiçbir zaman göremediği oğlunu hayal ediyordu. Soğuk bir kış gecesi, uzak bir şehirdeki evinin balkonunda otururken yağmurun sesini dinliyordu. Birden aklına bir düşünce düştü. Gökyüzünden inmiş gibi. Şimdi kaç yaşındadır acaba? Eğer ayrıldığımda doğduysa, 30'unu geçmiş olmalı. Nasıl bir adam oldu acaba? Belki adımı bile unutmuştur. Yavaşça ayağa kalktı. Mırıldanarak, her şey geçici. Para, pazar, dostlar. Ama pişmanlık asla geçmiyor dedi. Sabah olunca ikinci eşine, memleketine dönme niyetinden bahsetti. Kadın onu soğuk bir ifadeyle dinledi. "Bunca yıldan sonra mı? Orada seni ne bekliyor olabilir? Seni unutan bir kadının mezarı mı? Yoksa seni tanımayan bir oğul mu?" Harun, karısının soğuk sözlerine cevap vermedi. Sessizce eşyalarını topladı. Yanına yalnızca küçük bir tahta kutu aldı. İçinde, ilk eşinin el yazısıyla yazdığı eski bir not duruyordu. Kimseye veda etmeden kervana bindi. Ayrılırken bir yolcu gibi değil, geçmişin ağırlığını sırtlanmış bir adam gibiydi. Neyi geri getiremeyeceğini biliyor ama yine de yüzleşmeye gidiyordu. Yolda gördüğü her şey bir hatırayı uyandırıyordu. Kayalıklar, hurma ağaçları, eski pazarın kokusu. Bunların hepsi, içinde acı tatlı bir melodi gibi çalıyordu. Adı özlem olan bir müzik. Şehre girdiğinde her şeyin ne kadar değiştiğini fark etti. Binalar artmış, pazar büyümüştü. Ama bazı köşeler, zamana direnircesine yerli yerindeydi. Sanki geçmişi hatırlatmaya yemin etmişlerdi. Yavaş adımlarla yürüyordu. Nereden başlamalıydı? Evinin hala ayakta olup olmadığını bile bilmiyordu. Pazar. Orada kim kalmıştı acaba? Tam o sırada, halkın arasından bir bağırış yükseldi. "Yakalayın onu! Vurmayın! O adam paramı aldı!"
İki adamın kavgası kalabalığı üzerine çekmişti. Pazarın kenarında iki adam birbirine bağırıyor. Biri diğerini aldığı borcu ödememekle suçluyordu. Diğeri ise inkar ediyor. İkisi de sesini yükseltiyor, tehditkar konuşuyordu. Harun aralarına girip ortamı yatıştırmak istedi. Ey insanlar! Nedir bu hal? İçinizde aklı selim kimse yok mu? Kalabalıktan biri, bu davaya yalnız kadı hüküm verir dedi. Hadi gelin, onu bulalım. Sen de bizimle gel, ey ihtiyar. Çünkü sen olaya tanıklık ettin. Harun itiraz edemedi. Onlarla birlikte adım adım halk arz meclisine doğru yürüdü. Her adımı tereddüt doluydu. Kalbinde taşıdığı yük o günün kavgasından kat be kat ağırdı. Meclis geniş bir salondu. Duvarları işlemeli, oturma yerleri düzenli ve saygı uyandırıcıydı. Salonda, baş köşede oturan genç bir adam vardı. 30'lu yaşlarının başında, vakur, sessiz. Ama konuştuğunda herkes susuyordu. Davacı, divana dönerek konuşmaya başladı. Sayın kadı, komşum, 2 ay önce işten dönerken birden karşıma çıktı. Bana büyük bir borcunun olduğunu, acilen ödemesi gerektiğini söyleyerek benden borç istedi. Ona kendi ellerimle 1000 dirhem verdim. O da bana geri ödeyeceğine dair söz verdi. 2 ay geçti. Süre doldu. Borcunu ödemesi gerektiğini söyledim. Fakat benden borç para almadığını söylüyor. Bu adam yalancı. Paramı geri istiyorum. Kadı, sakin bir sesle sordu. Bu iddiayı destekleyen bir belge ya da şahidin var mı? Şikayetçi başını öne eğerek cevapladı. Hayır efendim. Onun dürüst biri olduğunu düşündüğüm için güvendim. İhsan kısa bir sessizlik içinde düşündü. Sonra konuştu. Eğer söylediklerinde samimiysen, o parayı verdiğin yere git ve oradan bir avuç toprak al getir. Adam şaşkınlıkla baktı. Ama hiç vakit kaybetmeden koşar adım gitti. 1000 dirhem verdiği yerden bir avuç toprak alacaktı. Zaman geçti. Ama geri dönmedi. İhsan, dikkatle davalıya bakmaya başladı. Sonra aniden konuştu. Şikayetçi uzun süredir dönmedi. Sizce neden hala gelmedi? Davalı, düşünmeden cevapladı. Çünkü orası buradan oldukça uzakta. Üstelik mahallenin girişinde büyük kalabalık var. Geçmesi zor. Tam o anda İhsan gülümsedi ve yavaşça konuştu. İşte şimdi bana davacının doğru söylediğini kanıtladınız. O adam size gerçekten 1000 dirhem vermiş. Davalı irkildi. Ama nasıl olur efendim? Diye sordu. İhsan açık ve net bir şekilde cevapladı. Eğer davacı yalancı olsaydı ve size hiçbir şey vermemiş olsaydı, onun gittiği yerin, yani size borcu verdiği yerin ne kadar uzakta olduğunu bilmezdiniz. Fakat siz, toprağın alındığı yerin tam konumunu söylediniz. Bu da sizin orada bulunduğunuzu ve parayı aldığınızı gösterir. Salonda bir anda sessizlik oldu. Kalabalık hayretler içinde davalının yüzüne baktı. Adam ne söyleyeceğini bilemedi. Dili dolaştı. Gerçek ortaya çıkmıştı. İhsan net bir hüküm verdi. Borç size aittir. 1000 dirhemi ödeyeceksiniz. Ayrıca mahkeme huzurunda yalan söylemenin de bir cezası var. Bunun da bedelini ödeyeceksin. Ve böylece genç kadı İhsan, aklı ve sezgisiyle hakikati ortaya çıkarmıştı. Harun, bu genç adamı hayranlıkla izliyordu. Bir anlığına içinden inşallah, oğlun da onun kadar zeki ve adil birisi olmuştur. Tam o sırada yanındaki biri arkadaşına fısıldadı. Gördün mü nasıl adaletle hükmetti? Şaşmamalı. Çünkü o. Fatma Hanım'ın oğlu. O adı duyduğu anda, Harun'un dizlerinin bağı çözüldü sanki. Yeryüzü ayaklarının altından kayıyormuş gibi hissetti. İhsan, kendi oğluydu. Uzun uzun baktı kadıya. Yüz hatlarında tanıdık bir çizgi, beden dilinde geçmişten bir yankı vardı. Meclis dağılmadan hemen önce, yanına yaklaştı ve sessizce fısıldadı. Sayın kadı, sizinle özel bir mesele hakkında konuşabilir miyim? Çok eski bir mesele. İhsan, onu küçük bir odaya aldı. Artık salon boşalmıştı. Yalnızca konuşmaların yankısı
ve yaklaşan fırtınanın sessizliği kalmıştı. Masasının arkasında oturmuş, önündeki adamı süzüyordu. İçinde tuhaf bir his vardı. Ne tam yabancıydı bu adam ne de bütünüyle tanıdık. Ama bir şekilde ona benziyordu. İhsan sessizce, "Söyleyin, mesele nedir?" dedi. Harun başını eğdi, derin bir nefes aldı. Sonra gözlerini kaldırıp konuştu. "Oğlum, ben yalnızca iki adamın kavgasına tanıklık etmedim. Ben, bir adamın kendisine, eşine, oğluna ve bir daha asla geri gelmeyecek zamana ihanetinin de şahidiyim," dedi Harun. İhsan'ın içinde derin bir şey kıpırdadı. Yerinden kalktı, gözleri dalgın. "Sen kimsin? Sözlerinle neyi kastediyorsun?" Harun yaklaştı. Elleri titreyerek göğsüne doğru uzandı. 30 yıl boyunca sakladığı kelimeler artık orada duramayacak gibiydi. Ve boğuk, kırık bir sesle konuştu. "Ben, senin babanım." Zaman sanki dondu. İhsan yerinde kala kaldı. Kalbi öyle bir çarpıyordu ki, daha önce hiç bilmediği bir ritimdi bu. Geriye bir adım attı. Ama kelime dudağından sızdı. "Baba." Bunu doğrulamak için değil, belki sadece kendini, duyduklarının yanlış olduğuna ikna etmek içindi. Harun devam etti. "Seni annenin karnında bıraktım. Yol beni aldattı. Para, mevki, ticaret. Ama sonra yaşlandım. Elimde biriktirdiğim her şey, kalbimdeki küçücük bir boşluğu bile doldurmadı. Döndüm, bir şey istemek için değil, sadece bağışlanmak ve yüzünü bir kez görebilmek için." İhsan cevap vermedi. Sessizce oturdu, elini alnına koydu. İçindeki fırtına, dışarıdan daha gürültülüydü. İhsan'ın hayatı boyunca duyduğu her kelime, annesinin anlattığı her hikaye, zihninde babasına dair çizdiği her imge, şimdi onun karşısında canlı ve gerçek haliyle oturuyordu. Uzun süren sessizliğin ardından Harun, yıllardır dökemediği gözyaşlarıyla konuştu. "İstersen beni kov, bağır, seni tanımıyorum de, suçlamam ama artık sensiz yaşamaya dayanamıyorum." İhsan, buğulu gözler ile Harun'a baktı. "Sana söyleyecek sözüm yok," dedi. "Babam olabilirsin ama varlığın da bir, yokluğun da. Hep gölgene ulaşmaya çalıştım. Fakat senden hiçbir iz bulamadım. Unutmaya zorladım kendimi. Herkesin babası yanındaydı. Bu özlemle büyümek nedir bilir misin?" Harun elleriyle yüzünü kapattı ve fısıldadı. "Beni affet." İhsan derin bir nefes aldı. Affetmek kolay değil. Sonra ayağa kalktı. Babasına yaklaştı. Elini omzuna koydu. "Hadi, annemin yanına gidelim. Eğer o affederse, ben de affederim." Bilinmeyenin eşiğindeyken, kapıya vardıklarında Harun tereddüt etti. Ama cesaretini topladı ve kapıyı çaldı. Kapıyı 50'li yaşlarında bir kadın açtı. Gözlerinde Harun'un bir zamanlar aşık olduğu genç kadının silinmeyen gölgeleri vardı. Harun, eskiden sıkça tekrarladığı o sözü yeniden dile getirdi. Bu kez sesi titrek, kelimeleri yüreğinden dökülür gibiydi. "Belki de iyilik, kötülük zannettiğimiz şeyin ardında gizlidir." Kadın bir anda irkildi. Sanki ruhu kısa süreliğine bedenini terk etti. Elini ağzına götürdü. Gözlerinden yaşlar süzüldü. "Harun, evet, benim." Üçü birlikte o küçük eve girdiler. Bir zamanlar yuva olan, sonra bir anıya dönüşen, şimdi tekrar bir yuva olma ihtimali taşıyan o ev. Sessizlik içinde oturdular. Sonra Harun anlatmaya başladı. Yolculuğunu, hatalarını, pişmanlıklarını. İhsan gözlerini babasından ayırmadan konuştu. "Kaybettiklerini sana geri veremem. Ama seçim yapmak elimde. Ve ben affetmeyi seçiyorum. Affetmekte iyilik vardır," dedi İhsan. Sonra annesine döndü. "Anneciğim, aile yeniden bir araya geldi. Haydi bu kavuşmayı affetmekle tamamlayalım." Fatma Hanım, gözyaşlarını başörtüsünün ucuyla sildi. "30 yıldır bu günü bekledim," dedi. "Eğer Allah seni bugüne kadar yaşattıysa, bunda bir hikmet vardır.
Seni affediyorum ve Rabbimden seni affetmesini diliyorum. Böylece yılların ayırdığı aile yeniden birleşti. Yüzlerde barış, evde yeniden sıcaklık vardı. Geçen birkaç gün adeta yıllara bedeldi. Harun evin içinde dolaşırken ruhsal bir yolculuktan dönmüş gibiydi. Duvarlara baktığında onları dinliyordu sanki. Eksik kaldığı bir hikayeyi fısıldıyorlardı ona. Kapıları eliyle yokluyor. Mutfaktan gelen eşinin sesiyle gülümsüyor. Kısa ziyarete gelen torunun neşesiyle yeniden nefes alıyordu. İhsan ise birkaç günde bambaşka biri olmuştu. Daha sessizdi artık. Ama bu sessizlik kapanmış bir yüreğin değil, derin düşüncenin, içsel dönüşümün sessizliğiydi. İhsan, babasını evin eşiğinde oturmuş gün batımını izlerken gördüğünde, gözlerinde yaşanmışlıktan çok, yılların yükünü taşıyan bir yorgunluk vardı. Her akşam içinden gizlice onun için dua ediyordu. Bir akşam, çocukluğunda annesinin yaptığı gibi, birkaç hurma ve bir bardak sütle yanına oturdu. Harun, sakin bir gülümsemeyle konuştu. Seni böyle, adaletin terazisini sarsmadan tutan bilge bir kadı olarak görmek. Hayatta buna kavuşabileceğimi hiç düşünmezdim. Oğlum, sen kazandın. İhsan cevap verdi. Ben ancak annemin terbiyesiyle kazanabildim. Ve bir adamın ismini taşıyarak büyüdüm. İnsanlardan onun cömert olduğunu duydum. Sonra sen geldin. Bana öğrettin ki, bir insan hata yapsa bile, eğer tövbe ederse, Allah'ın katında önceki halinden daha da sevilir. Harun gökyüzüne baktı. İçten bir nefesle, kazandığım tüm mallar, kurduğum pazarlar, elde ettiğim kar. Bunların hiçbiri şu anın kıymetini taşımaz. Artık dünyadan bir beklentim yok. Yalnızca sizinle geçireceğim ömrümün kalanını istiyorum. Ve gerçekten de Harun o ayları, ancak gerçekten tövbe etmiş birinin bildiği o derin ve sessiz huzurla yaşadı. Her sabah namaza kalkıyor. Harun her seher vaktinde uyanıyor. Kur'an okuyordu. Sonra bazen İhsan ile birlikte halk arz meclisine gidiyor. Müdahale etmeden, yalnızca arkada oturup oğlunun insanlar arasında adaleti sağlama çabasını izliyor. Yüreğinde huzurla gülümsüyordu. Bir sabah İhsan annesinin yanına oturdu. Ona sessizce sordu. Anne, hiç pişman oldun mu? Kadının sesi sıcak, gözleri dingindi. Hayır, beklemek bana yük olmadı, imanımdı. Bilirdim ki ya geri döner ya da Allah bana onun yerine bir teselli verir. Ama Rabbim ikisini birden nasip etti. Bir gün pazarda yaşlı bir adam İhsan'a yaklaşarak şöyle dedi. Ey kadı! Babanın yıllarca süren yokluğuna rağmen onu affettiğini duydum. Bunu nasıl yaptın? İhsan tebessüm etti. Affetmeseydim onun yerine öfkeyi taşımış olurdum. Ve bu beni ondan daha kötü yapardı. Çünkü affetmek, gidenin değil, kalanın iyileşmesidir. Harun ise ömrünün son demlerini, yalnızca hakikatle baş başa yaşayanların bildiği o derin sükunetle geçiriyordu. Sessizce camilere gidiyor. Kimsenin bilmediği sadakalar veriyor. Pişmanlığını davranışlarıyla gösteriyordu. Ve bir cuma gecesi, Harun yine Kur'an'dan ezberindekileri okurken gözlerini İhsan'a çevirdi. Yumuşak bir sesle şöyle dedi. Biliyor musun evladım? Yıllar önce öldüğümü sanmıştım. Ama sen o kapıyı bana açınca, Allah bana ikinci bir hayat verdi. Baharın serin bir gününde, Harun sessizce ayrıldı dünyadan. Kuşluk vaktinde seccadesinde secdeye varmıştı. Sonsuz huzura. İhsan, babasını elleriyle yıkadı, namazını kıldırdı ve onu eski şehir surlarının yanına sessiz bir köşeye defnetti. Birkaç gün sonra, İhsan yeniden işinin başına döndü. Ama bu kez doğrudan yerine oturmadı. Ayağa kalktı ve kalabalığa seslendi. Babamı tanımamış olan varsa bilsin ki, o yalnızca bir tüccar değildi. O bir hikayeydi. Pişmanlığın, affın, hatanın, doğru yola dönüşün ve sonrasında kavuşmanın hikayesi. Unutmayın, affetmeyen, affedilmez. Ve böylece, 30 yıl boyunca ayrı düşmüş bir aile,
yalnızca bir dürüstlük anıyla yeniden birleşti. Eski ev artık bir hatıra değil, merhametle, imanla yaşayan bir yuva haline geldi. Çünkü her zaman, belki de iyilik, kötülük zannettiğimiz şeyin ardında gizlidir. Allah bizi affettiği kullarından eylesin inşallah.